Evet, sevdiğimiz dövüşçü Yuri Prohaska kendisine yakışmayacak şekilde, o kariyerine yakışmayacak şekilde büyük bir hata yaptı. Maç sonunda da zaten kendisi de bunu dile getirdi ama dostum senin 35 tane maça çıkmışsın. Sen artık daha ders almadın mı ya? Rakibe merhamet et. Orada merhamet de ediyorsun, şov da yapıyorsun. Bunu bize kakalamaya çalışma. Sen orada şovunu da yaptın, merhamet de yaptın. Böyle ortaya karışık bir şeyler oldu orada. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Orada onun da kafası karıştı. İlk başta köşeye sıkıştırdığı zaman, o ilk sakatlandığı an üstüne basabilirdi. Onu knockout edebilirdi. Ama kendisi böyle, o da bir durdu böyle. O da bir şaşırdı. Ondan sonra bir şov yaptı. Gel dedi, kaçma dedi, yakınına dövüş benimle falan dedi. Ya dostum, sakatlanmış adamın üstüne ya basacaksın ya da mesafeli dövüşüp adamı zaten yoracaksın. Adam zaten bitecek yani. Maksimum ikinci roundda kendini bırakacaktı o adam. Dediğim gibi ya mesafeli dövüşeceksin ya adamı bitireceksin dikkatli bir şekilde. Bizim Yeri ne yaptı? Bir şaşırdı böyle. Ayağına vurması gerekirken adam bir 15 saniye bekliyor böyle. Bir dip dibe giriyorlar. Ondan sonra ayağına vuruyor. Bir 15 saniye bekliyor. Gene ayağına vuruyor. Ya dostum bitir bitir. Adamın içine girmesini bekliyor ya. Yumruk mesafesine giriyor adamın. Rakip de bunu affeder mi? Rakip de tabii kurnaz. Rakip belki biraz numara da yapıyor olabilir. Sakatlığını abartıyor da olabilir. Rakibin kafasında plan şuydu belki yani. Kendini fazla sakatlanmış gibi gösterecekti ve Yeri içeri girdiği an onu bitirecekti. Belki planı buydu. Tüm gücüyle Yeri'ye saldıracaktı. Yeri 35 maçın olmuş. Sen bunu hala düşünemiyor musun ya? Keza adam öyle yaptı biraz da. Böyle kapandı. Kapanınca Yeri de bunun üstüne bastı. Ya bildiğimiz şey kurt kapanı taktiği oldu ya. Adam dedi ki gel dedi, yumruk mesafeme gir dedi, böyle kapandı. Yeri de tabii yumruk mesafesine girdi. Bir de Yeri zaten gevşedi. Rakibin sakatlığını görünce böyle bir gevşedi, bıraktı kendini. Rakip de bunun farkında tabii. Daha sonra yumruk mesafesine girdi. Bam bam tek yumrukla gitti. Yani Yiricim, üzdün bizi. Senin gibi yakışmadı bir profesyonele. Ama dediğim gibi ama şunu da söyleyeyim. Bence Yiri'nin prestiji çok fazla sarsılmadı. Çünkü hepimiz için Yiri hala büyük bir dövüşçü. Şöyle olsaydı, şöyle bir senaryo olsaydı cidden dayak yiye yiye böyle 3 round, 2 round böyle dayak yiye yiye yenilseydi, evet, herkesin gözünde Yiri artık bitmiş olacaktı. Hani Yiri eski Yiri değil, refleksleri zayıflamış vesaire vesaire diyecektik. Prestiji bayağı düşecekti ama burada öndeyken tek yumrukla gittiği için bence hepimiz için Yiri hala büyük bir dövüşçü. Hala maçları çok izlenecektir diye düşünüyorum. Benim için hala öyle. Yani aslında ben Yiri'nin hani daha önce böyle tek yumrukla gittiği maçları da açıkçası hatırlamıyorum. Yani adamın çenesi de çok sağlam bir çenesi vardı. Ama demek ki rakibin de eli kuvvetliymiş. Tek yumrukla adamın işini bitirdi. Belki ona da güvendi Yiri. Belki çenesine de güvendi ama sağlam bir yumruk yiyince demek ki Yiri de gidebiliyormuş. Ben çünkü Yiri'nin hatırlamıyorum. Bir Alex'e en son yüksek tekmeyle yenildi. Ondan önce Alex onu nasıl yenmişti onu bile hatırlamıyorum. Ama Alex dışında zaten yenilgisi de böyle çok hatırlanılacak bir yenilgisi de yok adamın. UFC'de yok galiba zaten. O yüzden enteresan oldu. Yeri bizi üzdü. Keşke mesafeli dövüşseydi. Zaten rakip ikinci roundda kendini bırakacaktı. Belki birinci roundun sonunda bırakacaktı. Adam çekilecekti belki, yani ayağına basamıyordu. Zaman geçtikçe tabii daha da zor basacaktı ayağına ve bırakmak zorunda kalacaktı. Ama Yeri dediğim gibi biraz merhamet etti, biraz şov yaptı. İkisi birlikte böyle büyük bir hata yapınca da tabii ki knockout oldu. Ondan sonra da böyle Japon atasözleri, Japon savaşçı ruhunun atasözlerinden bahsetti ama artık çok geçti Hiricim. Evet, ders aldım diyorsun maç sonu röportajında ama sen 35 maça çıkmışsın. Yani daha ne diyeyim ben sana, yani daha dersini almadın mı? Neyse, yapacak bir şey yok. Bizi üzdü Yeri. Artık bir sonraki kemer maçı ne zaman olur bilemiyorum ama bence bayağı bir uzun sürecek gibi. Belki daha kemer maçına çıkamayacak bile. Elindeki büyük fırsatı tepti. Sen böyle önemli bir maçta böyle hatalar, böyle saçma şovlar niye yapıyorsun ya? Gerçekten canımızı sıkıyorsun Yeri. Ben eminim Yeri kemeri alsaydı her sene belki 2 maça çıkardı adam ya. Öyle enteresan bir adam yani. Kemerini iyi de korurdu. Şimdi Yeri artık kimle kapışacak bilmiyorum yani. Hamzat'la ben maçını çok istiyordum. Umarım ileride gerçekleşir ama Hamzat'ın da çıkıp çıkmayacağı belli değil üst siklete. Çıkarsa herhalde direkt kemer maçını verebilirler diyeceğim ama şimdiki şampiyon sakat. Belki 2 sene, belki bir sene maç yapamayacak. O yüzden Yeri ile aslında gene bir dövüş yapabilir.
yapabilir ama Yeri artık bilmiyorum hangi mentalle çıkar. Yani aslında bir şampiyon olsaydı çok sağlam bir mentaliteyle Hamzat'ın karşısına çıkabilirdi diye düşünüyorum. Ama artık bakacağız. Umarım Yeri'nin kariyeri düşüşe geçmez bu olaydan sonra. Zaten aslında Alex'ten sonra iyi bir yükselişteydi. İyi bir galibiyet serisi yakalamıştı ama maalesef bu maçta kendi verdi diyebiliriz maçı. Ya gene hani %100 belki sakatlanma olmasa Yeri gene kaybedebilirdi ama sonuçta bir sakatlanma oldu. Onun üstüne gidebilirdin. Gitmedi, eliyle de maçı verdi. Onun dışında artık diğer maçlara geçelim. Şimdi Azamat ve Costa'nın maçına geçelim. Bence bu maç da enteresan ve güzeldi. Costa gerçekten bence doğru kilosu, doğru sikleti hafif ağır siklet. Adam gerçekten bayağı ders çıkartmış, bayağı motive bir şekilde maça gelmiş. Bunu ben ilk roundda gördüm. Costa eski Costa değil. Ben bunu ilk round söyledim. Çünkü orta sikletteki son maçlarında çok korkakça dövüşüyordu. Çok keyifsiz maçları vardı ama bu siklette adam gerçekten kendine güvenmiş. Eski maçlarından ders çıkartmış. Daha agresif, daha cesur dövüştüğünü gördüm ve gerçekten de bu kiloya rağmen, kilo almasına rağmen adam çok hızlıydı. Azamat da tabii onun da herhalde 16 maçlık yenilgisizliği mi ne vardı? Tabii hepsi UFC'de değil ama seviye arttıkça rakipleri de tabii ki gittikçe güçleniyor. Bu sefer gerçekten sağlam bir rakibe denk geldi diyebilirim. Costa evet biraz böyle grafiği karışık, yani bazen kazanıyor bazen kaybeden değişik bir grafiği var ama gerçekten veteran bir dövüşçü. Eski ve tecrübeli bir dövüşçü. Bunu zaten bu maçta gösterdi. Azamat da iyi mücadele etti ama kondisyonu bir yerde bitti bence. Yoruldu, onu hissettim. Vücudu çok yağlıydı. Üst seviyelerde belki bu kadar yağlı olması dezavantaj, daha böyle fit, daha hareketli olması gerekiyordu bence. Costa daha hızlıydı. Daha net vuruşlar buldu. İlk roundda zaten farkını ortaya koydu. Ben ilk roundda zaten hissettim, yani dedim Azamat gerçekten bu sefer sağlam kayaya rastladı diye kendi kendime söyledim. İlk roundda özellikle gövdeye çok fazla tekme yedi Azamat. Çok sağlam tekmeler yedi. Koruyamadı. Bazı yüksek tekmeleri evet eldivenle onları savurdu ama gene çok ağır tekmelerdi. Costa'nın bence sikleti bu olması lazım. Costa bence bu siklette orta sikletten daha çok iş yapacağını ben düşünüyorum. İyi bir kütlesi var Costa'nın. İkinci round biraz dengeliydi. Ama üçüncü roundun başlarında zaten Costa hemen gene farkını ortaya koydu ve son bitirici yüksek tekmeyi vurdu. Gene eldivene denk geldi ama çok ağır bir tekmeydi. Azamat tabii sarsıldı orada muhtemelen, bayağı beyin sarsıntısı yaşadı adam. Daha sonra kendini yere bıraktı. Bir de kondisyonda zaten Azamat da iyi değildi. Vücudu yağlı, yani o yağları götürmesi lazım. Ya da yağları kasa çevirmesi lazım. Ama yağlıydı. Kondisyonda bitince adam en sonki o tekmeden sonra dayanamadı. Beyni sarsıldı. Adam kendini bıraktı. Costa kazandı. Johnny Walker ve Dominic Reyes'e geçelim. Evet, ikisinin maçı bence sıkıcı oldu. İkisi de korkakça dövüştü. Çünkü gayet normal, çünkü ikisi de düşüşte olan bir dövüşçü olduğu için gerçekten çok korkuyorlar. Yenilmekten çok korkuyorlar. Knockout olmaktan çok korkuyorlar. İkisi de böyle mesafeli dövüştü. Birbirlerine çok fake attılar. Enteresan bir maç oldu. Özellikle Walker'ın bağırarak darbe vurma yöntemi vardı. Enteresan bir teknikti. Bağırarak rakibe darbe vurdu adam. Bazen böyle balerin gibi Dominik döndü böyle. Dönen enteresan yumruklar vurmaya çalıştı. Bence onların hepsi şov. Biraz zaman geçirme vuruşlarıydı. Saçma saçma döndüler. İlk roundda ben Johnny Walker'a vermiştim. Johnny Walker'ın çünkü gene daha cesurca dövüştü. Tamam, çok cesur değildi ama Dominic Reyes'e göre biraz daha cesur dövüştü. Tek tek vuruşlar değil de böyle daha çok kombinasyon yapan taraf Johnny Walker'dı. O yüzden ben ilk roundda Johnny Walker'a verdim. Ama ikinci, üçüncü roundda ikisi de böyle enteresandı yani. Vallahi ne yalan söyleyeyim, diğer roundda da çok hatırlamıyorum çünkü sıkıcı geçti. İkisi de mesafeli dövüştü. Hakemler artık nasıl Dominic Reyes'e verdi, hangi kararla verdi bilmiyorum. Dediğim gibi sıkıcıydı. Diğer çok böyle fantastik bir şey hatırlıyor muyum bir düşüneyim tekrar. İkinci roundun sonunda böyle bir Johnny Walker'ın yüksek tekme denemesi vardı, onu hatırlıyorum. Ama böyle çok göstere göstere attı. Gerçekten ikisinin de refleksleri çok yavaşlamış. Yani Johnny Walker böyle bir elini uzattı yukarı doğru böyle. Ya sen zaten elini uzattığın zaman böyle bir ivmeyle dönen tekme atacağını, yüksek tekme atacağını belli edersin. Onu yaptı. Ondan sonra atamadı tabii ki çünkü çok yavaş ve belli etti yani. Üçüncü rounda girdiğimiz zaman ikisi de yüksek tekme bulmaya çalıştı. İkisi de çok fazla deneme yaptı ama ikisinde dediğim gibi refleksleri çok azdı. Johnny Walker'daki beğendiğim olan şuydu. Adam tekme atacaksa fake'lerle atıyordu. Atıyorum aşağı doğru böyle hamle yapar gibi yapıp yüksek tekme çıkartıyordu. Dominic'de onu çok göremedim. O direkt yüksek tekmeyi çıkartıyordu. Johnny Walker fake'ler konusunda daha iyiydi. Daha böyle vuruş bulmak istediğini gösterdi.
Onun dışında ikisinin de artık döneminin bittiğini hissediyorum. Dominic zaten çok eski bir dövüşçü. Johnny Walker'ı bilmiyorum UFC'ye ne zaman geldi ama Dominic de bitmiş gibi gördüm. Johnny Walker da bitmiş gibi gördüm. Zaten ikisi de düşüşte olan bir isimdi. Refleksleri bayağı zayıflamış. Hiçbiri yüksek tekmeyi tutturamadı çünkü dediğim gibi beyinleri fiziklerinden daha hızlı çalışıyor. Yani Johnny Walker tekme çıkartacağı zaman Dominic onu görüyor, hemen ona göre pozisyon alıyor. Çünkü yavaş çıkartıyor. Aynı şekilde Dominic yüksek tekme atacağı zaman Johnny Walker bunu anlıyor, hemen savunma pozisyonuna geçiyor. Yani ikisi de yavaş olduğu için yüksek tekmeleri falan çok fazla birbirlerine tutturamadılar. Yani hatırlamıyorum tutan bir yüksek tekme var mı? Hepsi eldivende kaldı. İkisi için de hayırlısı olsun, bilmiyorum. Daha fazla kontrat uzatırlar mı UFC'de? Ama ikisi de veteran olduğu için belki gene devam ederler ama ikisinden de bence artık çok böyle keyifli maç beklentisi içinde ben değilim. Johnny Walker eskiden bayağı güzeldi. Onun maçları olduğu zaman keyifle izlerdim. Ama bundan sonra bakalım. Belki son bir maçına daha bakmak lazım. Adam gene kaybetti ama bilmiyorum ya. Bir maçı daha bence iyi olur. Ama gerçi yani bir maç daha versen adam gene korkarak dövüşecek. Çünkü zaten bir yenilgi serisinde. Adam gene yenilmeyeyim diye korkakça dövüşecek. Artık nasıl zevk verir bilmiyorum. Eski Johnny Walker olsa öf. Müthiş maçlar olurdu ama bilmiyorum ya. Umarım devam eder ya. Gene eskilerden olduğu için devam etsin. İyi bir enerjisi var. Temiz kalpli bir adam. Onu hissediyorum. Son olarak ağır siklet maçına girelim. Ağır siklet maçı yani ilk roundda acayip hızlı başladı. İlk roundun belki yarısından sonra ikisinin de kondisyonu yetmediği için çok fazla yorum yapmayacağım. Çok hızlı başladı. Çok yumruklarla birbirlerine yapıştırıyorlar. İkisi de düşüyor. İkisi de knockdown oluyor gibi oluyor. Böyle çok hareketli döndü. Ondan sonra tabii bayağı kondisyonları düştü. Açıkçası ikinci, üçüncü roundu izledim mi onu da hatırlamıyorum. O yüzden çok fazla yorum yapmasam daha iyi olur. Bence amatördü. İkisi de iyi değil, onu söylüyorum. İkisi de bence asla kemer alamayacak. İkisi de profesyonel bana hiç gelmedi. Ne kondisyonlarına dikkat ettiler, ne ayakta iyi dövüştüler, ne yerde iyi dövüştüler. Bence ikisi de profesyonel seviyede değil. İkisinin de gardı çok değişik. Curtis'in daha iyi gardı falan ama onun da bence kickboksu veya boksu, tekmesi falan çok iyi değil. Yeterli değil. Ağır siklete göre ikisi de bence zayıf kalıyor. Çok belliydi ikisi de. Ben ilk roundda gene tahmin ettim ya. İkisi de birbirini bitiremeyecek dedim. Bu maç hakeme kalacak dedim. 3 round boyunca birbirlerini yumrukladılar, tekmelediler. Ya çok saçma bir maç oldu. Birbirlerini bitiremediler de. En kötü maç bence bu. Birbirlerini tüm round boyunca dövüyorlar. Hakeme kalıyor. Bence çok keyifli de olmuyor. Zaten enerjileri bitikti. İkisi de üst seviye bir dövüşü değil bence. Bayağı oyun gibi dövüştüler yani. Ne bileyim yumruk vuruşları yani yumruk buluyorlar birbirlerine karşı. Hiçbiri ikisi de knockout olmuyor. Çünkü ikisinde de knockout gücü yok. Yumruğu tutturuyorlar, knockout edemiyorlar. Onun dışında bu kart bu şekildeydi. Artık önümüzdeki kartlara bakacağız dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.